Yar bak. Akşam abim beni insan eti yiyeceği ayine davet etti. Korktum, gece oldu mu bu işler sıkıntılı. Gündüz bu adam bana bir şey yapamaz. Gece vakti bunlarla biz şey yapacağız. Tekneyle beraber Ganj Nehri'ni açılacağız. Bunlar Ganj Nehri'nde insan bulacaklar, tamam mı? İnsan bulduktan sonra da onu yiyeceğiz. Bu ateşimiz sönmüş. İnsanın artık iskeleti, kafatası. Geriye kalan gövdesi orada kalmış. Ortalığı görüyorsunuz. Buraya gelmek için zar zor izin aldım. Çünkü buraya içeriye sokmuyorlar. Sağ olsun biraz Hindice biliyordum. Yani Hindi dilinden birkaç bir şeyler öğrendim. Söyledim işte böyle böyle tanıtacağım falan açıkladım. Sağ olsun abilerim burada içeriye girmemi sağladılar. 3 kere ölüyü Ganj Nehri'ne sokup çıkarttıklarında kutsandığına inanıyorlar. Bak şimdi ailenin yakın fertleri kaldıracaklar 4 kişi. Hepsi birer uçtan tutup Ganj Nehri'ne sokacaklar. Böyle de bir atmosfer var. Karşı tarafı görüyorsunuz. Dumanları falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaklaşık 6 tane yakılacak insan bekleniyor. Bazen yandığında insan beyninin oluyor, ateş oluyor. Yani çok tehlikeli ama ölünün yakınları yine yandığında da ateşin başında durmaya devam ediyor. Bir yanda Ganj'da yıkanan insanlar, bir yanda yakılması için bekleyen ölü bedenler, bir yanda meditasyon yapan keşişler ve bir yanda ise hiç sönmeyen ateşler. İşte burası Varanasi, yaşamın ve ölümün kesiştiği mistik şehir. Hindistan, Varanasi. Tu Naga Baba, okay? Tu Naga Baba. What is name? Apne Ratangiri. Ratangiri. Nam Kuru Ratangiri. Ratangiri. He? Bhairav. Pero. Baba Sisya. Aa. 2 tane Naga Baba var. Karşıdaki abim insan eti yiyor, bu abim yemiyor. Bu only drink water, food. But he eating people food. Anlaştık abi. हाथ धूप क्यों? अरे तू दर्द तो होगा पर तेरा कष्ट कर जाएगा। माय गॉड आशीर्वाद पीट पीट कर देता है इधर। Aa. यार बाप फिर उसके बाद रिलैक्स ओके मनी पावर फुल एनर्जी। Wow. Perfect abi. माय गॉड शिवा। Akşam abim beni insan eti yiyeceği ayine davet etti. Çok şimdi korktum, gece oldu mu bu işler sıkıntılı. Gündüz bu adam bana bir şey yapamaz. Da şimdi gece vakti bunlarla biz şey yapacağız. Tekneyle beraber Ganj Nehri'ni açılacağız. Bunlar Ganj Nehri'nde insan bulacaklar, tamam mı? İnsan bulduktan sonra da onu yiyeceğiz. Şimdi 2 çeşit baba varmış. Birisi Agori, birisi Naga Baba. Birisi insan eti yiyor, birisi insan eti yemiyor. Bu benim yanımdaki abi, o Naga Baba. O insan eti yemiyor. İnsanlar bunlara yemek veriyor, su veriyor. Bunlar ömrü hayatı boyunca ibadete adıyorlar ömürlerini. Öyle bir ilginç insanlar. Akşam beni davet eden abim de o Agori. Yani bunların hepsini Agori diyorlarmış. O da insan eti yiyen abim. Böyle bir sistem halinde ömrü hayatını adıyorlar. İyi insanlar yemek ikram etti, su ikram etti sağ olsunlar. Sıkıntı yok yani. Misafirperverler. Adam, insanlar bunlara getiriyor. Bunlar da mesela yemiyorsa veriyor yani. Adam mesela bana veriyordu. Ben dedim abi teşekkür ederim, ben tokum. Naga babamız bize böyle bir şey ısmarladı. Nohutlu bir şey. Umarım, vallahi adamlar çok sıkıştırıyor dostlarım, ayıp olur yemezsem. Şimdi bunu elimde çok pis ama artık idare edeceğiz. Bunu böyle yapıyorsun. Böyle. Böyle. Right? Good. Ne Danyabad. Good. Yeah, take. This is for you. Take baba, bu senin. Thank you so much. Okay. I am full. Bak şimdi babamız yiyor. Al abi, hepimize dönsün. Bak babamız da attı burada. Hepimize birer dönecek işte. This food little but so much. Chana. Chana. Chana जोर गरम बाबू मलाई मजेदार. Malai. Malai. Abilerimin hasbihali böyle işte. Böyle adamlar işte. Böyle inançlar var. İnsanlar geliyor, bizi de şeyden sanıyor, uzaktan kaçıyorlar. You Naga Baba? No. Baba Sis.
You normal person. No problem. Şimdi bu abime döndü. O abime dönüyor. Baba. Tadı da lezzetliymiş ha. Al baba, for you. Bu arada penisin ucuna da yüzük takmış ha baba. Dompo. Enak kan ne? Guras हम करें Bak adamı gördünüz mü dostlarım? Adamlar hiçbir şeye önem vermiyor. Adam mesela daha yeni o kadına 50 şey verdi. Mesela birisi geldi para veriyor, tamam mı? Bu gördüğünüz Tanrı Shiva diyorlar. Bunların inancındaki Tanrı. Bak adamlar Shiva'ya para bırakıyor. Baba da alıyor Shiva'ya verdikleri parayı insana veriyor. Yemek alıyor. Bak bize mesela bunu aldı. Bunu bize. Nereden aldı? O para Shiva'ya bıraktıkları paradan hepimize döndü. Gördünüz mü yemek? O benim için büyük bir şeydi. Az bir şey yedim ama yani misafirperverlikleri, adamların sistemi. Bu gördüğünüz şeyler işte o taş Shiva. Shiva diyorlar abi böyle. Karena kadang-kadang orang ikan. आधी आधी रात मैंने खींचे था Nehrin asla kirlenmeyeceğine inanıp nehri getirdikleri hale bak. İnanılmaz bir inanç. Buradan düşmeden bir geri gidersek. Köpekler bazen insan bacakları, kafatası, ondan sonra yani insanın uzuvlarını oradan ateşten kurtarabilirlerse yiyorlar. Çoğu bölgede. Ben çoğu zaman gördüğüm oluyor yani. Onları muhtemelen gösteremeyiz çünkü zaten kaldırırlar videomuzu. Ama burası çok pis kokuyor. Gördüğünüz yerde yatan, sırasını bekleyen, vefat etmiş bir insan. Burada da ailesi duruyor. Ailesi mutlu, hüzünlü değil. Çünkü yakıldıktan sonra nehre atıldığı zaman yani cennete veya işte bundan, hadi bizim anlayacağımız şekilde söyleyeyim, cennete ulaşacağına inanıyorlar. Bütün kötülüklerinden arınacağına inanıyorlar. O yüzden ailesi mutlu. Bildiğiniz burada pişmiş et kokuyor. Yani burası çok kötü bir vaziyette. Gözlerim falan hep duman oldu. Çok kötü oldum. Yeni bir daha ölüyü de yerleştirmişler. Burası çok inanılmaz bir yer. Üstüm başım da çok. Şimdi yeni bir vefat etmiş insanı da tekrardan ateşe veriyorlar. Abim bir farklı inancını sergiliyor burada, ateşin etrafında dönerek dua mı okuyor, ne yapıyor ben de anlamadım. Burası çok kötü kokuyor. Çok kötü koktuğunu gözlerimden ve yüz ifademden anlayabilirsiniz. Zaten ağlıyor gibi olmuşum çünkü inanılmaz bir koku ve duman ve aynı zamanda başka şeyler var. Abilerim ateşe versin, hemen hızlı bir şekilde çekileceğim buradan. Çünkü gözlerim çok kötü oldu. Hatta ateşe vermesini de bekleyemeyeceğim. Ananı. Çok kötü oldum ya. Gözlerim falan çok kötü oldu. Burada bir et parçası bekleyen köpek görüyorsunuz. Yine burada bu arada bu odunların çok ve az olması burada ölünün ne kadar zengin veya fakir olduğunu belirtiyor. Bu aile biraz fakir, mesela az odun koyulmuş. Ortalığı görüyorsunuz. Buraya gelmek için zar zor izin aldım. Çünkü buraya içeriye sokmuyorlar. Sağ olsun biraz Hindice biliyordum. Yani Hindi dilinden birkaç bir şeyler öğrendim. Söyledim işte böyle böyle tanıtacağım falan açıkladım. Sağ olsun abilerim burada içeriye girmemizi sağladılar. Bütün insanlar oralardan izliyorlar. Gerçekten çok ilginç bir seremoni. Şu bilmiyorum bunu gösterebilir miyiz ama insan bacağı yanmamış. Diğer bütün bölgeleri yanmış. Şimdi öyle bir yere geldim ki diken üstünde duruyorum. Burada gördüğünüz aileler burada odun almak için sıra bekliyorlar. Odunu tekrar da söylediğim gibi odunu şeye göre alıyorlar. Ailenin zenginliğine veya fakirliğine göre odunu ona göre veriyorlar. Gönül ister ki size şuraya çıkıp göstermek isterim ama odunları dizdikleri için oradan aşağı düşebilirim. Mesela bu çok büyük bir ateş.
Bu yanan muhtemelen bunun ailesi çok zengin. İnsanın gözleri dayanmıyor gerçekten. İnsanın gözleri hiç dayanmıyor. Durum çok vahim burada. Sir, you know smoke so much problem. Look at this, my eyes. This is your family? This family very rich, right? Because so much. Normal, right? Not rich. Rich family here, there. Zengin ailenin burada olduklarını söyledi abi. Hindistan'a 100 bin bir yılda o kadar çok odun geliyor ve o kadar çok odun harcanıyor ki gerçekten bunun sayısını ben bile bilmiyorum. İşte zengin ailelerin yakıldığı yere geldik. Zaten etrafına demir gibi bir şey yapmışlar. Ölüleri bunlarla getiriyorlar. Bu gördüğünüz ahşaptan şeylerle. Ondan sonra bunun işi bitiyor. Namaste brother. This place rich family. Şimdi gördünüz bu ailenin fertleri ateşin üstüne bırakacaklar. Başlarını sardılar. Şimdi burası çok sıcak yani insan dayanacak gibi değil. Adamın ayağı yandı herhalde. Bir şey bilmiyorum ama kaynar suyu içeriye fırlattılar. Şimdi teyzeme ateşe verecekler. Son kalan 2 parça odunu da fırlattı abim. Orada abim resmen yanıyordu var ya sıcak. Burada 50 derece sıcak var. Şu yüzüm ifademe bir bakın. Yani bu sıcağın bu kadar çok olmasını yüz ifademden anlayabilirsiniz. Burada bu bölgede tam var ya şu an hava durumu 35-40 derece. Bir de burada ateşlerin yanmasıyla beraber hava durumu yani kaç dereceye geliyor bu bölgede, bu yakın olduğum yerde. Namaste hacı. Namaste, sir. Your family? Yeah. Mother or father? My family. Mother? Mother. Where from you? I'm from Turkey. Turkey. Yes. Bu gördüğünüz abimin annesi orada şimdi yanacak. Böyle son parça odunlarda zaten bunun hattını görürsünüz. Abilerim de burada benim gibi merakla bekliyorlar. Şimdi ateşe bir verselerdi gerçekten burada yandım. Çok kötü bir hale geldim yani. Namaste. İnsanlar güler yüzlü, mutlu. Abim ateşi verirken neredeyse sıcaktan var ya kendisi yanıyordu. Gördüğünüz bölgeye 24 saatte ölü geliyor. 24 saatte sürekli hiç durmaksızın yani vefat eden insanlar getiriliyor, yakılıyor. Saat fark etmeksizin, zaman fark etmeksizin getirilip insanlar burada ateşe veriliyor. Daha önceden ateşin üstüne yani ateşe çok güzel kokan bir odunlardan koyuyorlarmış ama sürekli artık o kadar çok odun kullanıldığı için artık o odunlardan kalmamış. O yüzden yani böyle bir normal odundan yakıyorlar. Bu da çok kötü kokuyor yani. Diğer odun önceden kullandıkları kaç yüzyıl önce daha güzel kokuyormuş. Şu anda burada öyle bir koku var ki hani anlatma ve tarif etme yetmez. Teyzemin saçları yavaş yavaş alev aldı. Biz de gidelim buradan. Şimdi bir ölü daha geldi buraya. 3 kere ölüyü Ganj Nehri'ne sokup çıkarttıklarında kutsandığına inanıyorlar. Bak şimdi ailenin yakın fertleri kaldıracaklar 4 kişi. Hepsi birer uçtan tutup Ganj Nehri'ne sokacaklar. Abim bu bölgenin iyi olduğunu söyledi. Buraya yatıralım diyor şimdi. El işaretleriyle. Aynen şimdi kaldırdılar. Galiba ölü biraz ağır. Normalde 4 kişi yapıyorlardı bu işi ama bunları kalabalık yaptılar. Tamamen ölünün ıslandığına emin oldular, çıkartıyorlar şimdi. Tamam, bu yakılmaya hazır artık. Namaste abi. Çok kötü kokuyor dostlarım ya. Bunu burun dayanacak gibi değil. Çok kötü kokuyor. Ailenin üyeleri bunlar. Bu yanan insanın yani yanacak olan insanın aile üyeleri, aile fertleri. İnsanlar mutsuz değil ama daima şeyler, normaller yani. Ne üzünlü, ne mutlu, ne gülüyorlar, ne ağlıyorlar. Birçok insan burada bekliyorlar. Böyle de bir atmosfer var. Karşı tarafı görüyorsunuz. Dumanları falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaklaşık 6 tane yakılacak insan bekleniyor. Normalde insanlar bu bölgede turistlere çok karışıyorlar. Yani çekme edemezsin falan. Benim gözleri falan görüyorsunuz değil mi? Artık o kadar kendime korkunç geliyorum ki insanlar kimse bana bir şey demiyor. Köpekler de burada işte nasibini bekliyor. Bir parça düşerse falan ateşten koparıp alıyorlar.
Bu arada gördüğünüz ablalar Mine'ye dokundu, kendilerini kutsadılar. Bu gördüğünüz abimle daha yeni konuşuyordum. Bu eşini kaybetmiş. O beklediği önündeki eşi. O da şimdi eşini ateşe verecek bu bölgede. Yani ne denilebilir, ne yapılabilir bilmiyorum yani. Şöyle içimden doğallığımla söyleyeyim edeyim. Söylenecek hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey söylenilmez. Yani burada kelimeler kifayetsiz kalıyor. Her şey çok ilginç ki bence sadece seyrederek bunu anlayacağınıza inanıyorum. İşte insan burada, yani Manikarnika Gat'ta yandıktan sonra Moksha'ya, yani bizim anlayacağımız tabirde kurtuluşa ulaşacağına inanırlar. Hindu inancına göre ruh ölümsüzdür, beden ise sadece geçici bir kabuktur. İşte tam bu gördüğünüz arkamda insanlar ailelerini getirip vefat eden insanları burada ateşe veriyorlar. Burası inanılmaz bir yer. Dumandan insanlar gözünü açamıyor. Ben sizin için çekim yaptım burada. Yani burası çok ilginç ve inanılmaz bir yer. İnsanlar ne ağlıyor ne üzülüyor. Burada ölülerini yaktıktan sonra küllerini Ganj Nehri'ne atıyorlar. Bu arkamda gördüğünüz Ganj Nehri, Ganj Nehri'ne girmesi için, yani Ganj Nehri'nde kutsanması için bir ölü bekliyor ailesiyle beraber orada. Burası öyle bir yer ki ölümle yaşamın birleştiği ve kesiştiği bir yer. Burası işte Ganj Nehri. Burası tam Ganj Nehri'nin kıyısı. Kutsallık ve sıradanlık burada iç içe abi. Görüyorsunuz zaten. Orada adam ölü bekliyor. Aynı zamanda az ileride insanlar bu nehrin basamaklarında kutsanıyorlar, giriyorlar, 3 kere çıkıyorlar ve bütün günahlarından arındıklarına inanıyorlar. Burası Manikarnika Ghat. Ganj'ın en önemli ölü yakma yeri burası işte. Buraya Manikarnika Ghat diyorlar. Yani insanlar en kutsal yer olarak burayı belirlemişler. En önemli yer burası. Burada yakıyorlar bütün ölüleri. Burada nefes almak çok zor. Gözlerimden falan nasıl bir vaziyet, nasıl bir havaya sahip olduğunu buranın anlayabilirsiniz. Bu Manikarnika Ghat'ta ateş hiç sönmez. Burada çünkü neden? Ölüm hiç durmuyor ki ülkede. Ülkenin 1,5 milyara yakın nüfusu var. 1,5 milyara yakın nüfusu olduğu için ateş burada hiç sönmüyor. 7/24 insanlar geliyor, insanlar gidiyor. Bu şekilde ateş hiç sönmüyor. Zaten bu ölülerin yakıldığı ateş yukarıda sönmeyen yıllardan belli bir ateş varmış. Ateşi insanlar oradan alıp geliyorlar. Burası sadece ölümle önemli değil, aynı zamanda yaşam ve coşkuyla da önemli. Burada insanlar belirli kutlamalar yapıyorlar akşam vakti, belirli kutsal ayinler yapıyorlar. Burası Hindular için bu Ganj Nehri ve bu bölge o kadar çok önemli ki anlatmaya kelimeler yetmez. Zaten görüyorsunuz, inek bizi aşağı depmezse Ganj Nehri'ne doğru biz burada bir şeyler daha söyleyeceğiz. Şimdi Hinduizm inancında yaşayan farklı insanlar var. Hinduizm inancında yani kendi inançlarını farklı şekilde gerçekleştiren insanlar var. Bunlardan bazıları Sadhu Baba, bazıları Agori, bazılarına Naga Baba diyorlar. Daha birkaç tane daha var galiba. Agoriler ayinlerini her zaman gizlice gerçekleştiriyorlar. Bu gördüğünüz Ganj Nehri'nde bazı insanlar yakılmıyor, tamam mı? Mesela hasta insan. Ondan sonra hamile insan, mesela bir kadın var hamile, çocuğuyla beraber vefat etti. Onun ayağına taş bağlayıp onu bu Ganj Nehri'nin içine atıyorlar, tamam mı? Bu Ganj Nehri'nin içine attıklarında ne yapıyorlar? Agoriler ayin gerçekleştireceği zaman o canlı bedenleri buluyorlar. O bedenden bir parça et alıp onu gece vakti yiyorlar ve ondan sonra Tanrı Shiva'ya inandıklarına, yani ulaştıklarına inanıyorlar. Agorilerin inancı ve sistemi, ayini bu şekilde. Şimdi biraz da size Naga babalardan bahsedeyim. Naga babalar kendilerine savaşçı diyorlar. Gerçekten biraz onların yanında oturdum, takıldım. Gerçekten de savaşçılar. Olası bir sıkıntıda içeriden dışarıya ellerinde direkt anında odunlarla çıkıyorlar. Herhangi bir af maf yok yani. Kim olursa olsun anında bir anda toplanıveriyorlar, kavga başlıyor. Naga babalar öyle. Bu arada insanlar Naga babalara çok saygı duyuyorlar ha. Çünkü onlar kendilerini bu dinin yoluna adamış insanlar. Çünkü Tanrı Shiva'nın yolunda ona savaşçı diyorlar Naga babalara. İnsanlar bazen geliyor Naga babalara selam veriyorlar. Bir böyle namaste, iki ellerini birleştirip onlar namaste diyorlar. Naga baba da yanan ateşlerden aldığı insan külünü böyle alnınıza falan sürüyor ve ondan sonra bir tane de tüylü bir şey var, size doğru vuruyor böyle. Farklı bir inanç. Yani sizi kutsuyor. İnsanlar da para ödüyorlar. Naga Baba bana söylediğinde bu paralar bana gelmiyor, Tanrı Shiva'ya geliyor demişti. Bilmiyorum ne kadar doğru, bilmiyorum ne kadar şey. Ama kendisinin ben o paralarla marihuana aldığını gördüm. İşte gördünüz. Yanan insanın cesedinin bir parçasını da adam Ganj Nehri'ne atmayı başardı. O gördüğünüz testinin içinde ise
yanan bedenin külü var. Evet, suyla karıştırdılar yanan bedenin külünü. Abim bunu alıp şimdi evine götürecek. Abim bunu şimdi alıp evine götürüp evinin baş köşesine koyacak. Çünkü Ganj Nehri ve Ganj suyu onlar için çok önemli. Şimdi bir de Sadhu Babalar var. Biraz da Sadhu Babalardan bahsedelim. Sadhu Babalar da ilginç. Gerçi Varanasi'de ilginç olmayan bir şey var mı? Veya inanılmaz olmayan bir şey var mı? Açıkçası ben de bilmiyorum. Sadhu Babalar dünyayı bırakıp ruhani yolculuğa çıkanlar. Sadhu Babalar tamamen dünyanın bütün her şeyini geride bırakmış insanlar. Yanlarında birkaç tane eşya taşıyorlar. Ondan sonra başka hiçbir şeyleri yok. Tamamen ömrü hayatlarını inanca adıyorlar. Ortalıkta çok gözükenler Naga Babalar. İnsanlarla çok iletişim halinde olanlar Naga Babalar. Sadular daha çok kendi çaplarında, kendi yerlerinde ve agoriler de öyle. Kendi yerlerinde, kendi çaplarında, kendi mekanlarında takılıyorlar. Yani inanılmaz insanlar. Gerçekten çok farklı bir inançları ve çok farklı bir sistemleri var. Agorileri çok araştırdım. Agorilere çok ulaşmaya çalıştım ama maalesef benim gibi küçük çaplı bir insan onlara ulaşamadı. Çünkü onlarla beraber insan etinin yendiği ayine katılmayı çok istemiştim. Ama maalesef bulup da bir türlü yapamadım. Agorileri buldum ama onların yanına yalnız gitmem ne benim için sağlıklı olur ne onlar için. Her an her şey olabilir. Hindistan'dayız. Ülkemizden kaç kilometre uzaktayız. Başımıza ne gelir ne eder diye gerçekten ben çok korktum. O yüzden gitmedim. Kafasını bu gördüğünüz saç stilinde kestirmiş abim bu yanan vefat etmiş insanın çok yakın bir aile ferti oluyor. Görüyorsunuz orada yakınına doğru ilerliyor. İşte o bahsettiğim abim de eşini ateşe verdiler. İşte gördüğünüz bu bölgede giden geliyor, gelen gidiyor. Burası Ganj Nehri'nin o bölgesi Manikarnika Ghat. Burası gerçekten burada ateş hiç sönmüyor. Bu arada bazen yandığında insan beyninin oluyor, ateşte patlıyor. Yani çok tehlikeli ama ölünün yakınları yine yandığında da ateşin başında durmaya devam ediyor. Abim güzel koksun diye tütsü gibi bir şey atıyor şimdi. Paket paket gördünüz fırlattı. Hop tütsüyü bilenler olur. Tütsüyü fırlattı ki etrafa güzel koku yaysın. Etraf pis kokmasın. Tabi herkes bu şekilde yapmıyor. Bu abim kendi inancına göre böyle yaptı. İşte odunları tam bu gördüğünüz tartılarla tartıyorlar. Yukarıda da bir sürü var. İnsanlar burada maddi durumuna göre odunları alıyor. Ondan sonra ateşini veriyor. Yo bro. Namaste guy. You waiting boat tour right? How much pay price? How much price pay? Tell me clean information. We have not to say them what price we paid you. How much normal price? Tell me. 250. No, 250. Alam, tell me clean information. No, only 100. No, he pay 100. He pay 100, right? Okay, we pay 250. Okay, tell me clean information. How much? 100. The information is that we paid 150 per head. Right. From one side. But we will stop at Asigat. Okay, no problem. We tourist brother. We more pay 100, no problem. İşte Varanasi'nin gizemli dünyası. Ganj kıyısında hayat akıyor. Sadhu babalar meditasyon yapıyor. İnsanlar burada hem yaşamı hem ölümü kutluyor. Burası gerçekten bambaşka bir yer. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu kardeşiniz size bir şeyler gösterebilmiştir. Eğer devamı gelsin diyorsanız kanala abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.